Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu gördüğünüz dilimli, kendinden dilimli örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örneğimiz oldukça kolay, düz ve ters örgüyle yapılıyor. Kesme ve artırma işlemlerimiz var bunun yanında. Ön yüzde düz örgü kullanıyoruz, arka yüzde de ters örgü kullanıyoruz. Oldukça basit bir örnek. Burada ben sonucunu da görebilmek için kesme işlemini yaptım. Aşağıda etek ucunda böyle zikzaklarımız oluşuyor. Dilimli bir model dediğim gibi. Yukarıya da kesme yaptığımız yerde ise böyle bir volan oluşuyor. Eğer atkı vesaire gibi herhangi bir yerde kullanmak istiyorsanız iki parça halinde örüp ortadan iki parçayı birleştirmeniz daha uygun olacaktır. Böylece her iki tarafta eşit şekilde düşmüş olur. Bunun dışında oldukça basit bir örnek, tek sıradan oluşuyor. Ön yüzde örneğimizi kuruyoruz. Arka yüzde örnek normal olarak örüyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde ilk sırada yaptığımız aynı işlemi her ön yüzde tekrarlayarak devam ediyoruz. Burada kullanmış olduğum hafif tüylü bir akrilik yün iplik, böyle bir iplikteki duruşunu görebilmek için yaptım. Ütülemedim. Ütülerseniz buradaki etek uçları daha düzgün bir şekil alacaktır. Gayri ihtiyari burada toplama işlemi yaptığımız için örgümüz yukarıya doğru kıvrılıyor. Nemli bir bez koyarak ütüyü de tam üzerine bastırmadan biraz yukarıda tutarak şu şekilde ütülediğimiz takdirde bu düzelecektir. İkinci örneği modelimi sizinle birlikte yapacağım kısmını pamuklu bir iplikle yapacağım. Şişime ben ilmeklerimi attım. Bu arada evet örneğimiz 18 ilmek ve katlarından oluşuyor. Buradan buraya kadar 18 ilmek, buradan buraya kadar tekrar 18 ilmek, buradan buraya kadar da 18 ilmek. Dolayısıyla kenardaki şu kısmı yapabilmek için artı bir ilmek, 18'in katları artı bir ilmek ve bir kenarda bir kenarda olmak üzere de iki de kenar ilmeğimiz var. Bu şekilde ilmeklerimizi şişimize alıyoruz ve ilk sırayı örgünün ters kısmı olduğu için ters örgü örerek ilk sıramızı, arka yüzünü hiçbir şey yapmadan bu sırayı ters örgüyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, ben arka yüzü tamamen ters örerek örgümün ön yüzüne geldim. Bu arada belirtmeyi unuttum. 3,5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta iplik kullanıyorum. Her iki örgüde 3,5 numara şiş kullandım. Kenar ilmeğim vardı bir tane. Bu örgüye dahil değildir. Siz gerek duyarsanız bu kenar ilmeklerini kullanırsınız. Gerek duymazsanız kullanmayabilirsiniz. Örgüye dahil olan 18 ilmekten birincisini örerek alıyorum. Bu ilmeğimi ördükten sonra hemen yandan buradan bir ilmek artırıyorum. Şuradan tekrar yapalım. İlmeğimi ördüm. Buraya aldım. Şu yandaki hemen iki ilmeğin arasındaki ipliğin altından batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonrasında 7 ilmeğimi 2 3 4 5 6 ve 7. ilmekte dahil olmak üzere düz olarak örüyorum. Bir kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek arasındaki ipliğin altından bir ilmek aldım ve 7 ilmek düz örerek ortadaki şu çizgiye geldim. Burada 2 ilmeği
beraber örmeden şişime geçiriyorum. Sonraki 3. ilmeği örerek alıyorum. Ve bu 2 ilmeği şu şekilde ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Burada düz bir çizgi oluşturmuş olacağım. Burada bir ilmek artırmıştım. Onu burada kesmiş oldum. Bir sonraki artırma için de bir ilmek daha kesmiş oldum. Tekrar 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7. ilmeğimi de ördükten sonra yine bu 2 ilmeğin arasındaki şu ipliğin altından bir ilmek örüyorum ve artırma işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bu artırma işlemini farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İsterseniz dolama olarak da yapabilirsiniz. O zaman buradaki şu ajurlar daha geniş olacaktır. Bu şekilde daha dar oluyor. Ya da gizli artırma yaparak neredeyse hiç delik oluşmamasını da sağlayabilirsiniz. Tekrar 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi ilmek ördükten sonra bu sefer kesme işlemini yapıyorum. 2 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Örecekmiş gibi bu taraftan alarak. 3. ilmeği örüyorum. İkisini bir alamazsanız, bu şekilde zorlanırsanız birer birer de şöyle önce birini sonra diğerini buradan geçirip şöylece biraz düzeltirseniz de olur. Tekrar 7 ilmek düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek sonra bir öncekinde kesmiştim. Şimdi artırma işlemi yapıyorum. Bir ilmek artırıyorum ve aynı şekilde sıra sonuna kadar kaç dilimim varsa her birini tamamlayarak devam ediyorum ve son kenar ilmeğimi de örerek ön yüzdeki örgümü bitirmiş oluyorum. Arka yüze geldiğimizde ise bütün ilmekleri ters olarak örüp ön yüze kadar geliyorum. Evet, arkayı tamamladım ve ön yüze geldim. Hafiften örneğimin dilimleri ortaya çıkmaya başladı. Bir kere daha ön yüzde yaptığımız işlemi hep beraber yapalım. Pekişmiş olsun. Örgümüzün arka yüzünde ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ise her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Kenar bir ilmeğim vardı. Onu ördüm. 18 ilmeğimden ilkini şişime geçiriyorum ve ilk ilmeğin hemen yanından diğer ilmekle arasındaki ipliğin altından bir ilmek alıyorum. Arkasından 7 ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. ilmeğimi aldıktan sonra burada artırma işlemi yapmıştım. Burada bakın kesme işlemi yapacağım. Zaten örgümde de bunu görüyorum. Bunun için ne yapıyorum? 2 ilmeği sağ taraftan örecekmiş gibi alıyorum. 3. ilmeği düz olarak örüyorum. Soldaki şişimle bu 2 ilmeğin içinden geçip ördüğüm ilmeğin üzerine geçiriyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimi kesmiş oldum. Tekrar 7 ilmek sayıyorum. 2 3 4
5, 6 ve 7. Burada kesmiştim. Şimdi artırma işlemini yapıyorum. Yine 2 ilmeğin arasındaki ipliğin içinden bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Bu artırma işlemini dediğim gibi daha farklı yapabilirsiniz. Burada görmek istediğiniz şekle bağlı olarak. 7 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kesme işlemini de daha farklı yapabilirsiniz. Üçünü buradan hep beraber örerek ya da ilmeklerin yönünü değiştirip arkadan keserek, ama o zamanki görüntü biraz daha değişik olacaktır. Evet, dediğim gibi o zamanki görüntü biraz daha değişik olacaktır. Yana doğru, şurada gördüğünüz şu düz çizgi hafif yana doğru nereden aldığınıza bağlı olarak kayacaktır. Bu tarafa doğru meyli olabilir ya da bu tarafa doğru. Ama bu benim yaptığım şekilde yaptığınız zaman tamamen düz olarak yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bir de örgüyü örerken arkadan düz ilmeklerini örenler için bir yol göstereyim. Çünkü onlar bu şekilde almaya kalktıklarında, bizim kestiğimiz şekilde kesmeye kalktıklarında farklı bir şekil çıkacaktır. Normal benim gibi örenler buradan sonra da benim ördüğüm şekilde kendi bildikleri şekilde devam edebilirler. Sizin normalde ilmekleriniz şu şekilde duruyor. Bize göre dönük şekilde duruyor ve siz buradan örüyorsunuz. Bunu tekrar böyle çevirirseniz burada burgular oluşmaya başlar. Farklı bir şekil çıkar. Dolayısıyla ilmeklerinizi şu şekilde çevirerek çeviriyorsunuz. Arkadan alıp çeviriyorsunuz. Sonra şişe tekrar geri geçirip tekrar ikisini örmeden alıp diğer ilmeği örüp böylece üstüne geçiriyorsunuz. Bir daha yapalım. Sizin ilmeklerinizin duruşu bu şekilde. Normali bu şekilde. Siz buradan içeriden örüyorsunuz. Buradaki kesme işlemini örgünün dışından, yani bu taraftan yapmamız gerekiyor. Bunun için de ipliklerinizin, ilmeklerinizin yönünü değiştirmeniz gerekiyor. Bu 3 ilmeği şu şekilde şişe geri aktarıyorsunuz ve bizim ilmeklerimiz gibi olmuş oluyor. Böylece buradan tekrar aynı şekilde örecekmiş gibi 2 ilmeği örmeden sağ şişe alıp 3. ilmeği örüyoruz ve üzerinden atlatıyoruz. Sonrasında siz gene normal ördüğünüz şekilde dışarıdan örerek devam edebilirsiniz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz ve örgümüzü tamamlıyoruz bu sıra için. Arka sırada da ters örerek yukarıya doğru aynı işlemleri yapıyoruz. Ben biraz örgümü uzatayım. Ondan sonra tekrar bakalım her ikisinin durumuna. Evet, ben örneğimi belli bir miktar daha ördüm ve tekrar buradayım. Az önce söylediğim örgünün başında son satırda söylediğim bu kesme işlemini arkadan örenler içindi sadece. Benim gibi örenler için değil. Onlar bunu yapmamaları gerekiyor. İlmeklerinin yönü, şimdi ben değiştiriyorum. Şu iç ilmeğimin yönünü. İlmeklerinin yönü bu şekilde olup örgüyü arka taraftan örenler için bu 3 ilmeğin yönünü değiştirmeleri gerekiyor.
bu şekilde yönünü değiştirip benim ördüğüm yöne çevirmeleri gerekiyor. Daha sonrasındaki işlemse aynı bizim yaptığımız gibi. 2 ilmeği örmeden şişe alıyoruz. Bu 2 ilmeği örmüyoruz. 3. ilmeği örüyoruz ve bu 2 ilmeği teker teker ya da tek seferde ilmeğin üzerinden geçirip kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz ve her kesme işleminde arkadan örenler ilmeklerinin yönünü değiştirerek kesme işlemini yapıyorlar. Yoksa farklı bir sonuç elde ederler. Kimsenin emeklerinin ziyan olmasını istemem. Evet, buraya kadar gördüğünüz gibi örneğimiz ortaya çıktı. Oldukça hoş bir örnek. Ben diğer örneğimi özellikle dediğim gibi kesmiştim. Buradaki kısımda böyle bir volan oluşuyor. Başlangıç ve bitiş aynı şekilde bitmiyordu. Bir de farklı ipliklerle yaptığımız örnekler hiçbir zaman birbirinin eşi olmuyor. O yüzden santimler çok önemli. Bakın, aynı şiş numarasıyla ördüğüm halde ve ben ördüğüm halde pamuklu iplikle örülmüş olan biraz daha geniş oluyor. Dolayısıyla mutlaka ölçünüzü alıp o şekilde örgünüze kaç ilmek gideceğini hesaplayın. Çünkü farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu pamuklu iplikte şu bükülmede biraz daha az oldu. Bu örgüyü nerede kullanabiliriz? Bu örneği nerelerde kullanabiliriz? Pek çok yerde kullanabiliriz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Sadece etek ucunda kullanıp üst kısmı düz ya da farklı örneklerle bezeyebilirsiniz. Örnek aralarında kullanabilirsiniz. Başka bir örnek yanında bu olabilir. Tamamen bu olabilir. Hırkalarda, kazaklarda, bluzlerde, yazlık, kışlık birçok yerde değerlendirebileceğiniz bir örnek. Atkılarda kullanabilirsiniz. Atkılarda sadece dediğim gibi 2 parça örüp orta kısımda birleştirerek 2 parçayı birleştirerek yapabilirsiniz. Bu şekilde kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destek olmak için kanalıma abone olur, bildirim zilini açar. Bir de videoları beğenirseniz çok sevinirim. Herhangi bir sorunuz veyahut görüşünüz varsa yorumlar kısmına da onu ekleyebilirsiniz. Şimdilik hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.